Burnunuzu kullanarak bir ağaçta delik açmayı denediniz mi hiç? Ya da yemeğinizi sadece dilinizi kullanarak kuytu köşelerde aramayı. Hani şu eskilerin yoğurt içinde altın aradıkları oyunlar gibi. Başla! Ellerini kullanabilen bir canlı olarak hiçbirimizin böyle şeyler denemiş olduğunu sanmıyorum zaten. Peki o ellerle yapabilir miyiz aynısını? Örneğin bir ağaç gövdesini bükebilir miyiz? Tamam, gövdesi biraz fazla oldu. Ortancasından bir dal olsun. Yeter mi gücümüz? Ya da bir sınırlama koymayalım da hangi uzvunuz müsaitse onu kullanın. Kafa, göz, bacak dalın gitsin. Hocam tahta kırılmadı. Tabii kırılmaz. Niçin? Çünkü ayağım kırıldı. Pek mümkün gibi gözükmüyor değil mi? Tamam ama ağaçlardaki bu kocaman delikler kimin işi? Nasıl bir canlı hiçbir alet kullanmadan böylesi muazzam delikler açabilir? Bu kocaman ağaçları oyun hamuruna çevirebilir. Gizli gizli birileri mi çalışıyor yoksa? Sesi duyuyor musunuz? Derinlerden tıklamalar geliyor. Büyük ustalar iş başında. Dünyanın daha güzel bir yer olduğu vakitlerde ellerimizi sarmalayan birbirinden güzel mobilyalar, kullandığımız kapkacak, hatta ellerimiz kendisi ağaçtan imal edilirmiş. Büyük ustaların büyük marifetlerinin bir sonucuymuş elbette. Evinizin bir köşesinde duran eski çeyiz sandıklarına bakın isterseniz. Ne kadar müthiş bir sanat ortaya çıkmış. Benim bahsettiğim ağaç ustaları ise biraz farklı. Belki o mobilyaları elleri yapan ustalara bile ilham vermiş olabilirler. Doğanın tam içinde ağaçlara şekil veren büyük ustalar. Onlar ağaç kakanlar. Ağaç kakanları bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ne de olsa ismiyle müstesna ne yaptığı çok belli bir kuş. Ağaç kakıyor. Bir dönemin çizgi filmi Ağaç Kakan Woody'nin bir etkisi olabilir tabi bu bilinirliğinde. Ama çevremdeki insanlarla konuştuğumda nasıl bir şekli şemali vardır pek de bilen yok. Zihinlerde kelime anlamıyla çok iyi bilinen ama içerisi biraz boş kalmış bir kuş. Hele ki o kocaman delikleri nasıl açtığına dair hiçbir fikri yok insanların. Ağaç kakanlar ağaçlarla özdeşleşmiş ve ağaçlar üzerinde yaşama adapte olmuş kuşlar. Yaşadıkları coğrafya türlerine bağlı olarak da ağaçlarla olan ilişki düzeyleri değişik gösterebiliyor. Ama ne olursa olsun ağaçlarla çok içi dışlılar. Türkiye'de toplam 9 tür ağaç kakan yaşıyor. Bunlar kabaca 4 grupta toplanıyor. Kara ağaç kakan bunların ilki. Sadece Türkiye'de değil, dünya üzerindeki en büyük ağaç kakanlardan birisi. Yaklaşık olarak bir karga boyutunda. Polonya'da katıldığım çalışmada oldukça yakından gözlemleme şansım olmuştu. Ve gerçekten de büyük bir kuştu. Çoğunlukla yaşlı ormanları tercih ediyor. Ve tipik bir bebek ağlama sesi var. Diğer ağaç kakanlara oranla gözlemlenmesi daha zor bir tür. Diğer iki türümüz ise yeşil ağaç kakan ve küçük yeşil ağaç kakan. Bu türler de yaşlı ormanları tercih ediyorlar. Yeşil ağaç kakan vaktinin büyük bir kısmını yerde karıncalarla beslenerek geçiriyor. Küçük olanı da benzer şekilde karıncalarla besleniyor. Ama yerde yeşil ağaç kakan kadar vakit geçirmiyor. Yeşil ağaç kakan daha yaygın bir tür iken küçük yeşil ağaç kakan Türkiye'de daha sınırlı banda yayılım gösteriyor. Diğer ağaç kakanlar ise birbirlerine oldukça benziyorlar. Birbirlerinin minyatürü diyorum ben bunlara. Sanki konsantre bir tane varmış da su kattıkça büyümüşler. Aksırtlı ağaç kakan, alaca ağaç kakan, orman ağaç kakanı, ortanca ağaç kakan ve küçük ağaç kakan ülkemizdeki siyah beyaz ağaç kakanlar. O kadar çok ağaç kakan dedim ki şu an ben de yoruldum. Temelde boyutları ve sırtlarındaki ve kuyruklarındaki beyaz tüylerin dağılımı ile birbirlerini ayırt edebiliyorlar. Ak sırtlı ağaç kakan dışında diğer türlerin tamamı parklarda, bahçelerde, korularda görmek mümkün. Ak sırtlı ağaç kakan ise daha lokal bir dağılım gösteriyor. Son türümüz ise boyun çeviren. Diğer ağaç kakanlardan biraz farklı. Göç eden tek tür. Çoğunlukla yerde karıncalarla besleniyor. Diğer türler gibi gagasıyla ağaçlara delik açmıyor ama yuvasını yine ağaçlardaki deliklere yapıyor. Boyun çevirenle ilgili en iyi özellik bir tehdit algıladığında boynunu bir yılan gibi çevirmeye başlaması. İsmi de buradan geliyor zaten. Doğal ortamında böyle bir davranış sergiliyor mu bilmiyorum. Ama bilimsel araştırmalar sırasında bu hareketleri rahatlıkla görebiliyorsunuz.
Ağaç yakanların ağaçlara uyum sağlamış yaşamları yemek ve barınma gibi iki temel ihtiyaçlarını da ağaçlara salmana sebep olmuş. Ama nasıl olacak bu iş? Ağaç gövdesi gibi oldukça zor bir malzemeden yemek bulmak ya da gövde yuva yapmak işte kolay şeyler değiller. Fazlasıyla marifet gerektiren bir iş. Emek olmadan yemek olmuyor misali ağaç yakanlar ellerindeki malzemeyi işlemeye başlıyorlar. Ağacı kalkmak mevzusu da aslında buradan geliyor. Böylesi bir iş için evrilmiş inanılmaz özelliklere sahip vücut yapıları var. Bu yapıların en önemlisi gagaları. Ağaç yakanlar bir matkap gibi kullandıkları çok güçlü bir gagaya sahipler. Tek bir saniyede 20, bir günde ise 10.000'den fazla kez ağacı darbeler indirerek delikler açıyorlar. Her bir darbede ise 1000G, yani yer çekiminin 1000 katı kadar bir güç uyguluyorlar. Bir araba kazası geçirdiğinizde ortalama 50-100 G'ye maruz kaldığını düşünürsek ne kadar bir güç olduğunu anlayabilirsiniz. Peki nasıl oluyor da böylesine büyük bir güç uygularken bir beyin sarsıntısı geçirmiyorlar? Şöyle tutup bir duvara kafa atmaya çalışın bakalım. Yok vazgeçtim, denemeyin. Anladınız siz mevzuyu. Büyük bir güçten bahsediyorum. Yapılan araştırmalara göre ağaç yakanların onca gaga darbesine rağmen hala sağlıklı kalmalarını sağlayan çok çeşitli özellikler bulunmuş. Ve her bir özellik diğerleri eş zamanlı çalıştığı için de ağaç yakanları olası beyin sarsıntısına karşı koruyor. Gaga ucundan başlayalım. Ağaç yakanların gagaları alt ve üst parçaları birbirleri tam olarak örtüşmeyen asimetrik bir yapıya sahip. Bu asimetrik yapı ağaca vurulan her bir gaga darbesinde yarattığı tepkiyi vücuda aktarmadan önce bir miktar absorbe etmesini sağlıyor. Bu sayede vücudun geri kalanına daha az güç iletiliyor. Arkada devam edelim. Kafatasına geliyoruz. Beyni koruyan kafatası sert, yatsı ve sünger gibi gözenekli bir kemik yapısına sahip. Gaganın aktardığı güce karşı hem beyni koruyacak kadar güçlü hem de gücü elmen bir özellik gösteriyor. Gelelim kafatasının içine. Beyin yapısı da bu gücü en aza indirgemek için evrilmiş. Ağaç yakanların beyni biz insanların yatay duran beyinlerin aksine dik duran bir yapıya sahip. Bu sayede her bir darbede beyin ön tarafa doğru bir yayılım gösterse de basınç geniş bir düzeyde dağılıyor. Kafatası ve beyin arasındaki diğer bir uyum ise aralarındaki boşluk. Biz insanlarda kafatası içerisinde bir nevi yüzüyor beyin. Kafanızı şöyle bir sağa sola sallarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ağaç yakanlarda ise bu durum tam tersi. Beyin ve kafatası arasındaki boşluk minimum düzeyde. Bu sayede beyin kafatası içerisinde daha sabit kalabiliyor. Kafatasındaki son sistem ise dil kemiği. Ağaç yakanlar neredeyse gagalarının 3 kat uzunluğa varan bir dile sahipler. Bu sayede ağaçlaştıkları deliklere dillerini sokarak derinlerdeki böcekleri yakalayabiliyorlar. Dil bu kadar uzun olunca içeri çektiğinde durması gereken bir yer de lazım tabii. Hyoid adı verilen dil kemiği bu dilin saklanmasını sağlıyor. Ve neredeyse bütün kafatasını sarıyor. Bu yapı aynı zamanda gaga darbelerinin etkisini azaltan bir emniyet kemeri görevi de görüyor. Bunların dışında kafatasını gövdeye bağlayan çok güçlü boyun kaslarına sahip. Bu kaslar hem böylesine güçlü gaga darbeleri vurmasını sağlıyor hem de bu darbeler sonucu oluşan güce karşı bir yastık görevi görüyor. Son gizli silah ise gözlere gizlenmiş. Oluşan böylesi bir basınç normal şartlarda gözlerin yerlerinden atılmasına sebep olabiliyor. Bu yüzden ağaç yakanlar üçüncü bir göz kapağına sahipler. Bir nevi iç gözlüğü. Gaga darbeleri işini hallettik ama bir ağaç yakan için çok önemli bir soru daha ortaya çıkıyor. Bu ağaçlar üzerinde nasıl dikine durabilecekler? Ağaçlarla geçen bir yaşam, ağaç yakanların ayak ve kuyruk yapılarının diğer kuşlardan farklı özellikler kazanmasına sebep olmuş. Ayakları diğer kuş türlerinin önde 3, arkada 1 parmak olan yapılarının aksine önde 2, arkada 2 parmak şeklinde gelişmiş. Bu sayede ağaç gövdeleri üzerinde daha rahat tutunup daha ayakta edebiliyorlar. Kuyruk yapısı da destekleyici bir görev içerisinde. Hem kuyruk tüylerinin kendisi hem de tüy köklerinin güçlü yapısı ağaç yakanın ağaç üzerinde hareketleri sırasında dengeleyici bir görev görüyor. Bu da bir nevi emniyet halatı yani. Ağaçlar üzerinde bir yaşam, üreme ve alan savunması gibi iki önemli konuda kendini göstermiş. Ağaç yakanlar teknik olarak ötebiliyor olmalarına rağmen ağaçları tıklatarak ses çıkarmayı tercih ediyorlar. Bu tıklatmayı hem diğer kuşlara karşı alanlarını savunmak hem de üreme döneminde karşı cinsi etkilemek için kullanıyorlar. Doğa, ağaç yakanlar gibi binlerce ustayı barındırıyor. Ve bu büyük ustalar yüz binlerce yıldır doğaya şekil veriyorlar.
ormanlarda yaşıyor, denizlerde besleniyorlar. Semalarımızı dolduruyorlar. Ama yine de tek bir orman yok olmuyor. Tek bir deniz çöp havuzuna dönüşmüyor. Gökyüzü hiçbir zaman kapkara dumanlarla kaplanmıyor. Baltayı eline alanlar kendini usta sanıyor ama mezar taşının yanına bir ağaç dikmek sevap sayılıyor.